Sultan Hamid tahta çıktığı vakitte Balkanlardaki bunalım, Sırbistan ve Karadağ isyanlarından kaynaklanan çatışma devam etmekteydi. Rus kışkırtmasıyla yayılan isyanlar, Avusturya, İngiltere, Fransa gibi ülkeleri tedirgin ederek harekete geçirdi. Osmanlı Devleti Rus desteğine rağmen Sırbistan'daki asileri mağlup etti. Oysa Sırp ordusunun kurmay sınıfını oluşturan Ruslar, savaşın sürmesini ve Rus istekleri doğrultusunda yapılacak bir barış anlaşması istiyorlardı. Bunun üzerine İstanbul'da Haliç Tersanesi'nde bir konferans toplandı. Batılı devletler isteklerini Sadrazam Mithat Paşa yani Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek istiyordu. Osmanlı'nın Sırbistan'dan çekilmesi, Müslümanların silahsızlandırılması, Balkanlardaki bazı toprakların Karadağ'a verilmesi, Bulgaristan kurulması gibi pek daha çok devletin egemenlik haklarını tehdit eden teklifler verildi. Osmanlı Devleti'ni temsilen konuşan Hariciye Nazırı Safet Paşa konuşurken birden dışarıdan top sesleri duyulmaya başlamıştı. Diğer ülkelerin temsilcileri şaşkınlık ve endişe içerisinde olan biteni anlamaya çalışırken Sadrazam Mithat Paşa oldukça sakindi. Herkesi hayrete düşüren bu top atışları hazırlıkları epeydir süren bir ilandı. Türkiye'nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi'nin ilanı. Her seferinde Osmanlı tebaasına daha geniş özgürlükler verilmesini dayatan batılı devletlerin baskı aracını ortadan kaldırmaya yönelik düşünülen bu hamle ile artık tüm Osmanlı tebaası eşitti ve seçimle iş başına gelen hem Müslümanları hem gayrimüslimleri temsil edecek bir parlamento açılacaktı. Bu sayede Tersane Konferansı da anlamsızlaşıyor, Osmanlı delegasyonunun yetkileri kalkıyor, sorunların ve tekliflerin müzakere ile parlamentoda konuşulması ve kabul edilmesi gerekiyordu. Bahsettiğim hadiseden anlaşılacağı üzere konumuz 1. Meşrutiyet ve dahası kanalımızın bir konsepti olarak Osmanlı'nın ve hatta Türk demokrasisinin tarihi açısından önemli bir yeri olan 1877'deki ilk genel seçimler. 2. Mahmut devrinin devleti yeniden inşa eden reformları ardından gelen Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla devam eden reformlar anayasal parlamenter bir sistemin zeminini teşkil etmişti. Sultan Mahmud'un ardından yetişen Sultan Mecid ve Sultan Aziz devirlerindeki büyük bürokratlar, merkeziyetçi, üniter bir devleti çağdaş normlarla ve bürokrasi marifetiyle inşa etmek istiyordu. Tanzimat devri olarak geçen bu dönem Osmanlı ülkesini hukukun üstün olduğu, tüm unsurların Osmanlılık paydasında birleştiği, üniter bir devlet ortamının yarattığı bu politik ortam, zamanla siyasete yeni anlamlar yükleyen bir nesil de yarattı. Tanzimat'ın yetiştirdiği yeni aydınlar, meşrutiyet, kanun, millet, vatan, müsavat yani eşitlik, hürriyet, hamiyet, kanuni esası yani anayasa gibi kavramlar etrafında modern bir devlet inşa etme arzusundaydı. Bunun üzerine yeni Osmanlılar olarak nam salan genç aydınlar, Sultan Abdülaziz'i tahttan indirerek anayasa ilan etmeyi planladılar. 10 Mayıs 1876'da Fatih, Süleymaniye ve Beyazıt medreseleri öğrencileri bir ayaklanma başlattı. Mithat Paşa ve Veliaht Murat Efendi'nin desteklediği ayaklanma sonucunda Sultan Aziz 30 Mayıs'ta haledildi. 5. Murat tahta oturdu ve anayasa çalışmaları başladı. Ancak süreç biraz sancılı ilerleyecek. Biat töreninin akabinde yeni rejimi tahsis etmek ve anayasa oluşturmak için derhal komisyon toplayan ünlü reformist Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'nın başını çektiği komisyona sürgünden dönen vatan şairi Namık Kemal de katıldı. Ancak komisyonda pek çok görüş ayrılığı çıktı. Seçimle iş başına gelen meclis isteyen Mithat ve Süleyman Paşa taraftarları azınlıkta bile kaldı. Askeri diktatörlük önerisinde bulunanlar, akıllı bir padişahın yeterli olduğunu savunanlar ya da sadece Müslümanlardan oluşan bir danışma meclisi olması gerektiğini savunanlar gibi pek çok hizip vardı. Sadrazam Rüştü Paşa'ya göre Anadolu ve Rumeli'nin bir takım cahil Türklerini toplayıp da onlardan oy ve tedbir sormak akıllıca değildi. Başarısızlıkla sonuçlanan ilk girişim ve Sultan Murad'ın bozulan ruh sağlığı sebebiyle tahttan indirilmesi yeni bir süreci getirecekti. Genç, dindar ve akıllı biri olan Şehzade Abdülhamit Efendi'nin tahta çıkışıyla işler çözülecekti. İkinci Abdülhamid'in tahta çıkışının ardından Anayasa Komisyonu Mithat Paşa başkanlığında tekrar toplandı. Fransa, Belçika, Polonya, Prusya gibi anayasa metinleri incelenerek nihayet anayasa kabul edildi. Tıpkı İngiltere'deki gibi halkın seçtiği Meclis-i Mebusan yani Millet Meclisi ve padişah tarafından atanan üst kanat Meclisi Ayan olarak parlamenter sisteme geçildi. Yani meşrutiyet ilan edildi. Sırada genel seçimlerin düzenlenmesi vardı. Bu Türk tarihinde bir ilk olacaktı. Derhal geçici bir seçim yasası belirlendi.
Mebusan Meclisi seçimi için imparatorluk sancak esasına göre 29 büyük seçim bölgesine ayrıldı. İlk Meclisi Mebusan seçimlerinin yapıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nde henüz siyasi partiler yoktu. İdeolojik bir hareket olarak düşünülebilecek Yeni Osmanlılar Cemiyeti de siyasi bir parti şeklinde teşkilatlanmamıştı. 80'i Müslüman, 50'si gayrimüslim olmak üzere Mebusan Meclisi toplam 130 kişilik olarak belirlendi. Milletvekillerinin seçildiği bölgede emlak sahibi olması, en az 25 yaşında olması, Türkçe bilmesi, suça karışmamış olması gerekiyordu. İlk Osmanlı parlamento seçiminde mebusları doğrudan halk değil, daha önce halkın seçtiği vilayet, sancak ve kaza idare meclislerindeki üyeler seçtiler. Üyeler adayın ismini yazdıkları pusulayı kapalı ve mühürlü bir zayfa koyarak kazada kaymakama, sancakta mutasarrıfa, vilayette valiye teslim ettiler. Valiler de daha sonra vilayet ileri gelenlerinden bir meclis oluşturarak seçilen şahısları belirledi. Bu adaylar arasında en fazla oy alan mebus seçildi. Bugün ABD başkanlık seçimlerinde de uygulanan, ülkemizde de 1950 yılına kadar uygulanan çift dereceli seçim sistemidir. İşte tarihimizin ilk seçim heyecanı 1877 yılında bu şekilde gerçekleşmişti. Genel seçimin bitmesinin ardından mebusların peyderpey İstanbul'a gelmesiyle 19 Mart 1877 yılında Osmanlı Parlamentosu Meclisi Umumi Dolmabahçe Sarayı'nda açılış töreni yaptı. Şehrin çeşitli yerlerinden ve karakol gemilerinden toplar atılarak Meclisi Umumi'nin açıldığı halka müjdelendi. Kullanılacak yeni bir bina yaptırmak maliyetli olacağından Darülfünun binası meclis binası olarak seçildi. Sultan II. Abdülhamit açılış konuşmasıyla meclisi açtı. Ertesi gün milletvekilleri padişaha yemin ederek göreve başladı. Seçilmiş ilk Osmanlı parlamentosunun ilk oturumunda 69 Müslüman, 46 gayrimüslim vardı. Sultan Hamit, Ahmet Vefik Paşa'yı meclis başkanı olarak atadı ve Türk parlamento tarihinin ilk iç tüzüğü hazırlandı. Genel olarak Meclis-i Mebusa'nın görevleri kanun yapmak ve bütçe hazırlamaktı. Üst kanat olan Meclis-i Ayan ise padişah tarafından 40 yaşını doldurmuş tecrübeli kimseler atanarak oluşurdu. Server Paşa başkan olarak atandı. Ayan Meclisi'nin görevleri alt kanattan gelen kanun tekliflerini onaylamaktı. Kanuni Esası Anayasası klasik bir iki meclisli sistem öngörüyor diyebiliriz. 28 Haziran 1877 günü Mebusan Meclisi ilk dönem çalışmalarını bitirdi ve tekrar genel seçime gidildi. Tekrardan çift dereceli olarak yapıldı. Osmanlı Meclisi Umumisi'nin ikinci devresi 13 Aralık 1877'de sade bir törenle açıldı. Parlamentonun ikinci evresindeki Meclis-i Mebusan kısmındaki mebus sayısı bazı araştırmacılar tarafından 118 olarak verilmektedir. Bu mebuslardan 70'i Müslüman, 48'i de gayrimüslimdir. Etnik olarak bu mebuslardan 38'i Türk, 17'si Yahudi, 16'sı Ermeni, 14'ü Arap, 6'sı Boşnak, 4'ü Arnavuttur. Patlak veren Osmanlı-Rus Harbi sebebiyle meclis zor ve olağanüstü şartlar altında çalışmalarını yürütmek zorunda kaldı. Meclis-hükümet-saray ilişkisi giderek gerginleşti. Meclis çalışmalarını sürdürürken Rus ordusu İstanbul'a yaklaşmış, İngiliz filosu da Boğaz açıklarına demirlemişti. Gerginlik zirvedeydi. Sultan II. Abdülhamit farklı gruplardan 43 kişiyi meşveret meclisine çağırdı. Meclisi Mebusan'dan da sadece 2 kişi davet edildi. Ahmet Efendi ve Şekerci Kemal Efendi. Toplantıda sadrazam konuştu. Devlet İngilizlerle Ruslar arasında eziliyor. Ne yapmalıyız? Söz sırası Ahmet Efendi'ye geldi. Ayağa kalktı ve sarayda alışılmadık bir cümle yankılandı. Fikrimizi şimdi soruyorsunuz. Memleketin önünü almak mümkündü ama o zaman bize kimse danışmadı. Meclis sebebi olmadığı bir durumun sorumluluğunu kabul etmez. Salonda buz gibi bir hava kesti. Sultan Abdülhamit öne eğilerek "Benim başıma gelenler ceddim padişahların hiçbirinin başına gelmedi. Bu felaketin en büyük acısını ben taşıyorum," dedi. Ardından ayağa kalktı. "Ceddim Sultan Mahmud'un yolundan gideceğim," dedi. Sultan Hamit 1877 Şubat'ında Meclis-i Mebusan'ı anayasanın verdiği yetkiyle süresiz olarak tatil etti. Türk demokrasi tarihi için bir başlangıç olan meclis sadece 2 yıl dayanabilmiş, ardından başlayan Abdülhamit istibdatında 30 sene etkisiz kalmıştır. Birinci Meşrutiyet ve Kanuni Esasi'nin padişaha bu kadar yetki vermesi sürekli tartışıla bir olgudur. Baktığımızda kavram kargaşası ve dış baskılar içinde hazırlanan anayasa, Jön Türklerinde esasen hedefinin padişah değil de Avrupa devletlerinin oyuncağı haline gelen hükümetteki kişilerin
ve tanzimat bürokratlarının yönetimi demek yerinde bir tespit olabilir. Bu anayasanın hükümdarı kısıtlaması gerekirken gerçekte hükümdarı hiçbir şarta bağlamıyor, aksine Kanuni Esasi'nin kendisi hükümdarın iradesine şartlı bir şekilde bağlanıyordu. Anayasayı kabul etmek ve meclis açmak şartlarını kabul eden ve başta Mithat Paşa'ya sadrazamlık dahi veren son derece zeki biri olan Abdülhamit, sonrasında verdiği her şeyi geri alarak kendi nizamını tesis etmiştir. 33 yıllık saltanat devrinde çeşitli endişelerinden ötürü çok geniş bir jurnal ağı kuran, bir o kadar da eğitimde birçok reform yapan Abdülhamit, kendi devrinde kendi muhaliflerini de yaratacaktı.